Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Avrupa Uzay Ajansı, dünyanın uydusu Ay'da inşa edilecek olan evlerin, nasıl görüneceğini gösteren yeni görseller paylaştı. Avrupa Uzay Ajansı danışmanı Aidan Cowley, evlerin inşasına 10 yıl içerisinde, başlanabileceğini söylüyor. 2024 yılına kadar, Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot göndermeyi planlayan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 9 Aralık tarihinde Artemis adlı uzay görevine, uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, uydumuzda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi de içeriyor. Görev kapsamında kolonideki mühendislerin ise, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi, Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor ve, bu sebeple Ay'da astronotların yaşayabileceği evlerin, inşa edilmesi gerekiyor. Şimdi ise Avrupa Uzay Ajansı Ay'da inşa edilecek evleri, görselleriyle tanıttı. Avrupa Uzay Ajansı'nın paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin, nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Uzay Ajansı'nda danışmanlık yapan Aidan Cowley, bu yapıların zor şartlara Ay toprağından yapılma tuğlayla, karşı koyabileceğini söyledi. Ay görevleri kapsamında ilk astronotların Ay'ın daha önce keşfedilmemiş alanlarını incelemesi ve, başka astronotların da Mars'a gidebilecekleri, bir üs sağlaması hedefleniyor. Çünkü NASA, buraya 2030'lara kadar, bir kadın ve erkek daha göndermeyi istiyor. Bunun olup olmayacağının artık sorulmaması gerektiğini belirten Cowley, bu gerçekleşmeli. Çünkü eğer Ay, Mars veya bunların ötesinde herhangi bir yerin keşfi konusunda ciddiysek, bu çok yakında ustalaşmamız gereken bir teknoloji şeklinde konuştu. Aktarılanlara göre Cowley, astronotların yaşayabileceği silindir şeklindeki yapıların, 10 yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inansa da, bu yapıların radyasyona maruz kalmaya karşı, korunması gerekiyor. Bu noktada Cowley, Avrupa Uzay Ajansı'nın koruyucu tuğlalar elde etmek için, pudra şekeri kadar ince olan ve, regolit adıyla da bilinen Ay toprağını kullanma planlarına da, öncülük ediyor. Araştırmacılar, 1 metre kalınlığındaki regolit duvarlar ve çatının, inşa edilecek yapıları Ay'daki radyasyon ve, donma tehlikesine karşı koruyacağını düşünüyor. Planlara göre, robotların yüzeyin üst katmanından topladığı toprak, 3D yazıcılar tarafından tuğlaya dönüştürülecek ve, güneşte pişmeye bırakılacak. Tüm bu yapıların inşa edilmesi için, uzunca bir zamana ihtiyaç duyuluyor ve dolayısıyla, astronotların görevlerinin ilk birkaç yılında, basınçlı ve seyyar habitatlarda yaşaması, muhtemel görünüyor. Ancak daha kalıcı bir üs, Ay'ın sürekli güneş ışığı alan Güney Kutbu'nda bulunan, Shackleton kraterinin yakınına kurulabilir. Buraya kurulacak güneş panelleri aracılığıyla, güç elde edilebileceği de söyleniyor. Bununla birlikte, Shackleton kraterinde buz da bulunuyor. Bu buzun çıkarılmasıyla hidrojenle oksijen sağlanabilir ve bu sayede solunabilir hava ve yakıt elde edilebilir. Ay Köyü adı verilen yeni yerleşim yeri hakkında konuşan, Avrupa Uzay Ajansı Genel Müdürü Jean Werner, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir üs istasyonu kurmak. Bu, dünyadaki farklı devletlere açık bir istasyon anlamına geliyor" dedi. Ay'da kurulacak olan istasyon hakkında, sizin düşünceleriniz neler dostlar? Yorumlarda bekliyorum. Teşekkürler.